Merhaba, Logitub'a hoş geldin. Bugün seninle lojistiğin tam kalbine iniyoruz. Ürün daha üretim bile başlamadan önce başlayan, müşteriye ulaşana kadar devam eden çok katmanlı bir süreci konuşacağız. Tedarik zinciri. Tedarik zinciri sadece bir ürünün yolculuğu değil. Aynı zamanda bilgi, zaman, para ve iş gücünün senkronize bir şekilde akması demektir. Ama bu süreç tek adımda işlemez. Bir zincir gibi birbiriyle bağlı aşamalardan oluşur. Ve bu bölümü dinledikten ya da izledikten sonra sen de diyeceksin ki gerçek lojistik sadece taşıma değilmiş. Peki nedir tedarik zinciri? Tedarik zinciri. Bir ürünün ham maddeden başlayarak üretim, depolama, taşıma, dağıtım ve satışa kadar geçen tüm sürecidir. Ama olay sadece fiziksel ürün değil. Bilgi akışı, finansal süreçler ve müşteri memnuniyeti de bu zincirin bir parçasıdır. Şimdi zincirin halkalarını tek tek inceleyelim. Tedarik, ham madde temini. Her şeyin başladığı nokta. İhtiyacın olan malzemeleri bulmak, kaliteye ve maliyete göre en uygun tedarikçileri seçmek. Burada tedarikçi ilişkileri çok önemlidir. Örneğin bir gıda firması domatesi, zeytinyağını, peyniri farklı yerlerden tedarik eder. Kalite ve zamanlama bu aşamada belirleyicidir. Üretim, dönüştürme süreci hammadde alınır, üretime girer ve bitmiş ürüne dönüşür. Bu aşamada verimlilik, kalite kontrol ve fire oranları ön plandadır. Toyota'nın üretim hattı burada örnek olabilir. Hepsi dakik, hatasız ve neredeyse sıfır stokla ilerler. Depolama, ürün saklama aşaması. Ürünler üretildikten sonra müşteriye gidene kadar depolanır. Doğru sıcaklıkta, güvenli ve düzenli şekilde saklanmalıdır. Özellikle soğuk zincir ürünlerinde depolama hatası ciddi kayıplara yol açabilir. İyi bir depo sistemi tedarik zincirinin bel kemiğidir. Dağıtım ve nakliye, ürünün yolculuğu, ürünler artık müşteriye doğru yola çıkmaya hazırdır. Burada taşıma türü, karayolu, deniz yolu vesaire. Navlun maliyetleri, güzergah planlaması ve teslim süresi kritik hale gelir. Örneğin, hepsi burada da verilen bir sipariş, dağıtım merkezinden kargo firmasına, oradan sana kadar uzanır. Müşteri ve satış sonrası hizmet zincirin son halkası, müşteri. Ürün teslim edilir, memnuniyet sağlanır. Ama süreç burada bitmez. İade, değişim, garanti ve geri bildirim gibi satış sonrası hizmetler de bu aşamaya dahildir. İyi yönetilirse müşteri sadakati oluşur, kötü yönetilirse zincir orada kopar. Gerçek hayattan bir örnek. Bir çikolata markası düşünelim. Birinci, kakao ve şeker tedarik edilir. İkinci fabrikada üretim yapılır. Üçüncü paketlenen ürünler soğuk hava depolarında tutulur. Dördüncü, lojistik firmaları aracılığıyla market zincirlerine dağıtılır. Beşinci müşteri marketten çikolatayı alır, tadına bayılır ve markaya bağlılık geliştirir. İşte bu 5 aşama tedarik zincirinin gerçek hayattaki hali. Bu sürecin iyi yönetilmesi neden önemli? Maliyetleri düşürür, teslim sürelerini kısaltır, stok fazlasını önler, müşteri memnuniyetini artırır, markaya güven kazandırır. Bugün Amazon, IKEA, Zara gibi devlerin başarısında mükemmel yönetilen tedarik zincirleri vardır. Toparlarsak, tedarik zinciri. Sadece bir ürünün değil, bir markanın kalitesini, hızını ve müşteriyle olan bağını belirler. Ve bu zincir ne kadar sağlam olursa işte o kadar verimli çalışır. Beni podcast'ten dinliyorsan takip etmeyi unutma. YouTube'da izliyorsan beğeni ve abone olman benim için büyük destek olur. Sence bir ürünün hangi aşamasında en fazla hata yapılır? Yorumlara ya da mesajlara yaz, birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bağlantıyı koparma.